Kızılcık tarhanası yapacağım arkadaşlar. Bu kızılcık yükseklerde yetişen, kendi kendine yetişen bir bitki. Daha çok Bolu'da yapılıyor kızılcık tarhanası. Ben bunu Bolu'dayken öğrenmiştim. Şimdi pazardan aldığım kızılcıkları süzgecin üzerine boşaltıyorum ve bol suda yıkayacağım. Benim kızılcıklar çok kızarmamış. O yüzden 2 gün balkonda bekleteceğim biraz kızarsın diye. Şöyle bakın, temiz de toplanmış. Çok fazla ayıklamama gerek yok. Önce suda güzelce yıkayıp süzgeçten süzdükten sonra hepsinin üzerinde güneşe bırakacağım. Balkona koyduğum kızılcıklarım biraz daha olgunlaştılar. Sularını da güzelce çektiler. Şimdi bu içlerindeki kuruları ve bu çöplerini temizleyeceğim. Evet, tarhana yapımıma geçiyorum. 2 gün önce aldım kızılcıkları. Onları söylemiştim. Tarhananın yapımında öncelikle tuz kullanıyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı tuzu. Kızılcıkların üzerine ekledim. Tuzumuz kaya tuzu. Şu şekilde bir tuzla karıştırıyorum. Kullandığım un ekmeklik un ama glutensiz karabuğday unu. Sadece karabuğday ununun ekmeklik unu. İçerisinde hiçbir katkısı yok. Karabuğday unu sadece. 1 bardak bunu ekliyorum. Şu da sorgun unu arkadaşlar. Bu da glutensiz yine. 1 bardak da bunu ekliyorum. Bunlarda gluten olmadığı için çorbamız pişerken koyulaşması için nişasta gerekiyor. 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum şöyle. 1,5 yapalım. Mısır nişastası. Bu da glutensiz mısır nişastası. Hepsini şimdi güzelce yoğuracağım. Çekirdekli yoğuruyoruz. Suyunu çıkarmadan. İyice hamur kıvamına gelecek şekilde yoğuruyorum. 1 tatlı kaşığı da karnıyarık otu tozu katıyorum. Güzelce hamur yapacağım şimdi bunları. Kızılcık tarhanasında isterseniz normal un, isterseniz de benim gibi glutensiz un kullanırsanız her şekilde de hamurun kıvamı böyle olacak arkadaşlar. Hangi unu kullanıyorsanız kullanın. Böyle katı bir hamur olacak. Bunu da iyice yoğurmamız gerekiyor ki bu içerisindeki kızılcıkların ezilmesi gerekiyor. Çok güzel yoğurmam gerekiyor şimdi bunu. İyice kızılcıklar ezilene kadar yoğuracağım. Kızılcık tarhanamı yoğurdum. Şu şekilde elimde parçaları alıp şöyle küçük poğaça görünümünde şöyle, içinde ezilmeyenler varsa ezebilirsiniz. Bu şekilde küçük çörekler halinde koyacağım. Bunun mayalanmasına, beklemesine gerek yok. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Yan tarafta da glutensiz un tarhanam var, yoğurt tarhanası. Bunun tarifinde linkini böyle bir yere bırakırım arkadaşlar. Videonun içerisinde linkini bulabilirsiniz. Tarhanaları bu şekilde serdim. Küçük çörekler halinde kurumaya bıraktım. Bugün aynı gün içerisinde arkalı önlü çeviririm. Onları da paylaşırım sizinle. Tarhanaları koyduktan sonra 4-5 saat geçti. Sabah erken koymuştum. Şimdi akşam oldu. Tarhananın arka tarafını çeviriyorum şimdi. Bakın bu tarafı kurumuş. Bu taraflarını çeviriyorum. Benim unum glutensiz olduğu için tarhanaları ufalamak kolay olacak. Sizin unlarınız eğer normal unla yaparsanız sık sık çevirin tarhananızı.
Hepsini böyle çeviriyorum. Biraz da bu tarafları kuruması gerekiyor. Tarhanaları çevirmiştik bu şekilde. Bakın ele yapışmayan hale gelmiş. Bunları küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Bir günün içerisinde bu kıvama geldiler. Bakın bunları bu şekilde küçültmüştüm. Biraz daha küçülteceğim. Her seferinde biraz daha küçültüyoruz. Küçük küçük olduğu zaman daha hızlı kuruyor. Kuruması hızlı oluyor, o yüzden elimizden geldiği kadar ufaltmaya çalışıyoruz. Kızılcık tarhanalarım kurumaya devam ediyor. Bakın çekirdekli yaptığımız için içerisinde çekirdekleri kurudu. Sürekli bunu karıştırıyorum. Çekirdeklerden ayırıyoruz zaten. Karıştırdıkça o da ayrılıyor. Glutensiz un olduğu için ayırması daha kolay oluyor. Sizler kızılcıkları süzgeçten geçirdikten sonra tarhana yaparsanız, eğer beyaz unla yapıyorsanız sizin için daha kolay olur. Tarhanamızı bu şekilde hazırlayıp kurutup kavanozlara koyalım veya da bez torbalarda saklayabilirsiniz. İyice kurutursanız bozulmalar olmaz. Evet arkadaşlar, kızılcıklar bitmeden sizler de yapıp dolabınıza koyabilirsiniz. Şifa deposu. Kızılcık tarhanam hazır. Bakın, tam bir şifa deposu. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Bunu da nasıl çorba yaptığımı, nasıl tükettiğimi başka bir videoda anlatacağım. Kızılcık tarhanamız 4 günde hazır oldu. İlk gün yoğurdum. Hemen örtünün üzerine yaydım gölgeye. Orada kuruduktan sonra uçlarından minik minik kopardım. Yine videoda tüm ayrıntılarıyla anlatıyorum. Sonrasında eledim. Burası en ince yeri. Burası da biraz üstte kalan kalın yeri. Bunlar için uğraşmadım. Bunlar bu şekilde de suya girince eriyorlar. O yüzden hiç uğraşmadım. Bu şekilde hallettim. Bugün güneşte kuruyacak. Yarın kaldıracağım. 4. günde kavanoza giriyor arkadaşlar.